Merhaba arkadaşlar, Monte Crypto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün OKEX borsasının kullanımı ile ilgili size detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Üyelik işlemleri nasıl yapılır? Kimlik doğrulama, trade işlemleri ve Binance'tan para transferini göstereceğim. Ayrıca trade emir türlerinde detaylı şekilde bakmaya çalışacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar OKEX borsası da bildiğiniz gibi hacmi yüksek borsalardan bir tanesi. Biz de bu borsanın seri videolarına devam ediyoruz. Videonun açıklama kısmına indirimli üyelik linki bıraktım arkadaşlar. Bu %20 komisyon indirimli bir üyelik linkidir. Yüksek bir orandır. Bu linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada ister telefon numaranızla ister e-posta adresinizle üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra mail adresinize bir onay kodu gelecek. Bu onay kodunu da girdikten sonra üyelik işleminin ilk aşamasını tamamlamış oluyorsunuz. Sonrasında sağ üst köşede giriş bölümüne tıkladığınız zaman burada bir giriş ekranı karşınıza gelecek. OKEX borsasına giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizi bir kimlik doğrulama alanı bekliyor olacak. Sağ taraftaki insan ikonuna tıklıyorum. Bakın buraya geldiğim zaman profil ayarlarım, güvenlik ayarları ve kimlik doğrulaması çıkıyor arkadaşlar. Kimlik doğrulamasını da kısa olarak göstermeye çalışayım. Serimizin ilk videosunu izlediğinizde kimlik doğrulamayı detaylı şekilde buradan bahsetmiştik. Dileyen arkadaşlar bu videoyu izleyebilirler. Burada arkadaşlar kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Bu onayı yapıp yapmamak tabii ki tamamıyla size kalmış bir durum. Kimlik onaylı hesaplarda işlem limiti biraz daha fazla oluyor. Ben yapmayı tercih ettim. Tabii ki bu tamamen sizin kişisel tercihinizdir. Dediğim gibi çok detaylı bir şekilde videomuzun ilk serisinde bunu anlatmıştık. Dileyen arkadaşlar oradan faydalanabilirler. Çok kısa şekilde onay mekanizması çalışıyor borsanın arkadaşlar. Eğer ki kimlik doğrulama işlemini doğru bir şekilde ilerlettiyseniz 5 dakika içerisinde onay alıyorsunuz. Bu kısmı da geçtikten sonra arkadaşlar bakın şurada güvenlik ayarları var sağ üst köşede. Şimdi ondan da bahsedeyim. Burada arkadaşlar normalde 5 tane bir güvenlik aşaması oluyor. Bunlardan en önemlisi Google Authenticator. Şurada size göstereyim. Google Authenticator'ı da mutlak suretle yapmanız gerekiyor. Para çekme, şifre değiştirme gibi işlemlerde sizden bu 2 adımlı doğrulamayı talep edecektir arkadaşlar. Ve benim tavsiyem bir fon şifresi de belirlemeniz. 6 haneli bir fon şifresi belirleyerek para çekme işlemlerinde, para yatırma işlemlerinde mutlaka bu fon şifresini soracaktır. Güvenlik aşaması olarak tavsiye ettiğim bir bölüm fon şifresi. Bunları da mutlak suretle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Borsalarda güvenlik her zaman ön planda olmak zorunda. Biz de kendimizi bu şekilde güvenli alana almak zorundayız. Google Authenticator'ın nasıl kurulduğuyla ilgili bir bilginiz yoksa onu da OKEX serimizin ilk videosunda anlatmıştık. Detaylı şekilde İsterseniz inceleyebilirsiniz. Bunları kısa şekilde geçiyorum. Daha önce de belirttiğimiz üzere. Şimdi arkadaşlar dilerseniz OKEX borsasına, Binance borsasına nasıl para transfer ederiz? Bundan bahsedelim. Sonra da birkaç trade örneği yapacağız. Arkadaşlar varlıklar kısmına geldiğimde bakın burada bir para yatır kısmı çıkıyor. Para yatır kısmına tıklıyorum. Burada bir para birimi seçeceğiz. Ben USDT kullanacağım. Bu kısımda, bu aşamada size şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Para gönderme çok önemli bir olay arkadaşlar. Coin'in kendisi, ağı ve adresini mutlak suretle detaylı şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa paramız çöpe gider. Bu konuda lütfen bu ayrıntılara dikkat edelim. Ben USDT kullanacağım demiştim. Bakın en üstte USDT çıktı. Ağımı da Tron ağı seçeceğim arkadaşlar. Hem hızlı hem de komisyon açısından daha uygun olduğu için. Burada devam et butonuna tıklıyorum. Bana bir yatırma adresi verecek arkadaşlar. Bunu kopyalayacağım. Bakın Tron adreslerini daha önce de belirtmiştim. Burada USDT ve Tron adresimiz bakın büyük T ile başlıyor. Bunu da referans olarak bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. En azından yanlış bir işlem yapmamak adına. Sonrasında arkadaşlar Binance borsasına geldiğimde bakın burada cüzdan, yatırma ve çekme işlemlerini görüyorum. Spot cüzdanı bölümüne tıklıyoruz. Binance cüzdanımıza geldiğimizde arkadaşlar USDT ekranında çekme butonuna tıklıyorum.
Burada önüme direkt USDT coin'i geliyor. Ne demiştik? Coin'in kendisi, ağı ve adresi, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. OKEX borsasından kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Harf harf, rakam rakam kontrol etmekte fayda var. Bu konuya lütfen dikkat edin. Paranızın çöpe gitmesini istemiyorsanız. A seçin diyor bana. OKEX borsasında Tron ağını seçmiştim. Tabii ki Binance borsasında da Tron ağını seçiyorum arkadaşlar. Hesabımda yaklaşık 40 dolarlık 45 dolarlık bir meblağ varmış. Ben 41 göndereyim. 1 dolar komisyon kesecek, 40 dolar şeklinde OKEX hesabıma parayı aktarıyorum arkadaşlar. Çekme butonuna tıkladıktan sonra size bir kontrol ekranı daha geliyor. Buna da burada dikkat edin. Tekrar bir kontrol yapmak kimseye zarar vermez. Aksine fayda verir. Devam butonuna basıyorum ve klasik Binance prosedürlerine geçtikten sonra parayı gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok kısa bir sürede gördüğünüz gibi 40 dolarımız OKEX cüzdanımıza geldi. Arkadaşlar, bu videomuz ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL'lik ödülün sahibi olacaktır. Ödülün kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklanacaktır. Şimdi trade gösterelim biraz. Trade emirlerinden bahsedelim. OKEX borsasının arkadaşlar üst tarafta bakın al-sat bölümü var. Burada spot hesapta basit şekilde al-sat kısmına giriyorum. Gördüğünüz gibi OKEX'in emir tahtaları bu şekilde arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz kırmızı bölüm satış ekranıdır. Yeşil bölümde alış ekranıdır. Ben Bitcoin üzerinden bir al-sat yapacağım. Size bu örneklendirmeyi Bitcoin USDT paritesi üzerinden göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi 40 dolarlık bir bakiyemiz mevcuttu. Öncelikle size piyasa emrini anlatayım. Piyasa emri yani market emri demek. Piyasa emrinden kaç dolarlık bir alım yapacaksak o sırada hangi fiyat varsa o fiyattan bize alımı gerçekleştiriyor arkadaşlar. En hızlı şekilde alım bu şekilde olur. Ancak komisyonu da diğer alım türlerine göre bir tık fazladır. Bunu da belirteyim. Şimdi buraya 40 yazıp Bitcoin satın al dediğimde Bitcoin o an hangi fiyattaysa benim alımımı gerçekleştirecek arkadaşlar. Bitcoin satın al diyorum. Bana bir ekran çıkıyor. Onayla dediğim zaman şu an bakiyemde 40 dolarlık bir Bitcoin olmuş oldu. Market emrinin yani piyasa emrinin özelliği bu şekilde. Hiçbir şekilde varlığın bir değerini girmeden sadece kendi bakiyenizden ne kadarlık alacaksanız onu girerek işlemi hallediyorsunuz. Hemen burada size limit emrinden de bahsedelim. Şimdi elimizde bakın bir miktar Bitcoin mevcut. Limit emrimizde şu arkadaşlar. Hangi fiyattan satmak istiyorsam o fiyatı yazarak limit emrimi gerçekleştiriyorum. Bu limit emrime Bitcoin'in değeri geldiği zaman satış işlemim gerçekleşiyor. Biraz daha hızlı olması açısından şu anki makul değeri yazalım. Örneğin 39.067 dolar olarak şu anki değeri yazalım ve tüm Bitcoin'lerimizi satmak için emrimizi verelim. Bakın emri verdim. Açık emirlerim ekranın alt kısmında gözüküyor arkadaşlar. Bitcoin 39.067 dolara geldiğinde benim emrim devreye girip satış işlemim gerçekleşmiş olacak. Bakın burada da durumu zaten şu an için gerçekleştirilmemiş olarak gözüküyor. Evet, o emrimiz de gerçekleşti arkadaşlar. Limit emrinden de satışımız şu an için gerçekleşti. Dediğim gibi tekrar hatırlatmakta fayda var. Market emrinin komisyonu arkadaşlar limit emrinden bir tık daha fazladır. Bunu tekrar bilgi olarak size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir de her zaman sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de stop emridir arkadaşlar. Stop emrinden de sizden biraz bahsedeyim. Bakın burada dur şeklinde, OKEX'te dur şeklinde bir menü var arkadaşlar. Bakın bu dur şeklindeki menü bizim stop limit emrimizden bahsediyor. Bunun da özeti şudur: koşullu bir alış veya koşullu bir satıştır arkadaşlar. Bunun da özeti. Tetikleyici bir fiyat belirlersiniz. Örneğin elimizde bir miktar Bitcoin var diyelim arkadaşlar. Şu an zaten gördüğünüz gibi mevcut 44 dolarlık bir Bitcoin'im var. Burada anlattıklarım tamamıyla örnek olarak veriyorum arkadaşlar. Desteğimiz diyelim ki 37.500 dolarda bir desteğimiz var diyelim. Bu sebepten arkadaşlar 37.450 dolara Bitcoin düşerse 37.400'den sat emri vereceğim. Tüm Bitcoin'lerimi destek noktasına geldiğinde satacağım arkadaşlar. Bakın bu kısmı tekrar geçiyorum. Koşullu stop limit emirlerimizde elimizdeki coinlerde bir tetikleyici fiyat belirliyoruz arkadaşlar. Burada da Bitcoin üzerinden ben örneği verdim. Desteğimizi 37.500 olarak
Şu an örneklendirdim ve 37.450 dolara Bitcoin düşerse 37.400'den sat emrini gördüğünüz gibi giriyorum arkadaşlar. Açık emirlerimde de burada bakın stop limit kısmı dur şeklindedir. Dur bölümünde açık emirlerimde şu an gözüküyor. Genelde kullandığım bir emirdir. Stop limit emri arkadaşlar. Bazen hayat kurtarır, bazen de güzel kar almanıza sebebiyet verebiliyor. Kısa şekilde bilgi vermeye çalıştım trade emir türlerinden. Şimdi Binance borsasından transferi göstermiştik. Şimdi tekrar Binance borsasına elimizdeki parayı nasıl transfer edeceğiz? Bundan da bahsedelim. Arkadaşlar Binance borsasında tekrar cüzdanımda yatırma ve çekme kısmına tıklıyorum. Burada USDT'yi tekrar buluyorum arkadaşlar. Bu sefer yatırma butonuna tıklayacağım. Bildiğiniz gibi karşıma USDT gelecek. Tekrar söylüyorum, coin'in adı, coin'in ağı burada Tron olacak ve adresi. Bu üçüne çok dikkat etmeniz gerekiyor yatırma ve çekme işlemlerinde. Bakın Tron ağı yine büyük T ile karşıma geldi. Referans olarak aldım ve kopyalıyorum. Ancak harf harf, rakam rakam tekrar kontrol edeceğim. Varlıklar bölümünden para çek kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Burada USDT seçeceğim. Çünkü USDT şeklinde şu an varlığım. Para çekme yöntemini zincir üstü seçiyorum arkadaşlar. Blockchain üzerinden yapacağım. Şu kafanızı karıştırmasın. Bu dahili şu oluyor arkadaşlar. Herhangi bir başka OKEX hesabına bu USDT'leri gönderecekseniz onun menüsü bu şekilde arkadaşlar. Onu ücretsiz bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Ama OKEX içerisinde bir değişim oluyor bu. OKEX'ten OKEX'e bir gönderim yaparken dahili kısmını seçebilirsiniz. Biz şimdi zincir üstünü seçeceğiz. Çünkü başka bir borsaya gönderim yapıyoruz. Devam et butonuna tıklıyorum. Bakın burada videomuzun ikinci serisinde para yatırma ve çekme işlemlerine detaylı şekilde değinmiştik. Orada USDT adresimizi zaten otomatik olarak bakın kaydetmiş. Ben yine de her ihtimale karşı rakam rakam, harf harf kontrol etmeyi sürdürüyorum arkadaşlar. Al sat işlem hesabımdaki tiki seçiyorum arkadaşlar ve maksimum şekilde, yani tüm paramı tekrar göndereceğim. İşlem ücretini 0.8 USDT belirlemiş OKEX borsası. Devam et diyorum. Size daha önce anlattığım güvenlik aşamaları burada tekrar karşıma geldi. E-posta doğrulama kodu ve Google Authenticator karşıma çıktı arkadaşlar. Kodu gönder diyorum. E-mail adresime bir kod gelecek şimdi. O kodu buraya yazıyorum arkadaşlar ve sonrasında da Google Authenticator'daki OKEX şifresini buraya giriyorum ve onayla butonuna basıyorum arkadaşlar. Para çekme başarılı ekranını gördünüz. İşlemleri ve adımları doğru yaptığınız müddetçe ne üyelik aşamasında, ne kimlik doğrulamasında, ne de para yatırma ve çekme işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamazsınız. Para çekme işlemini de bu şekilde göstermiş oldum. OKEX borsasında üyelik nasıl yapılır? Kimlik doğrulama işlemleri, para yatırma çekme ve Binance'tan transferi göstermeye çalıştım. Trade işlemlerde emir türlerinden bahsetmeye çalıştık arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir de kısa bir not hatırlatayım sizlere. Tüm varlıklarınızı veya tüm yatırımlarınızı tek bir borsada kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. Örneğin OKEX'te bir miktar kalabilir veya başka borsalarda varlıklarınızı, yatırımlarınızı parçalaya parçalaya, böyle böyle yatırmanız güvenliğiniz açısından da iyi olacaktır. Bu notu da ufak olarak belirtmek istedim. Bu Twitter adresimiz arkadaşlar. Kripto para ile ilgili önemli haberleri buradan takip edebilirsiniz. Bu Telegram grubumuz. Sohbetler edip aklınıza takılan tüm soruları bu grubumuzdan sorabilirsiniz. Bu linkleri videonun açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar ayrıca sizler için faydalı içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.